Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Office 365 veya Excel 2021 sürümü ile birlikte hayatımıza giren çapraz ara formülünün ne olduğunu, ne işe yaradığını, Excel'de nerelerde ve nasıl kullanıldığını öğretmeye çalışacağım. Bu fonksiyon bugüne kadar kullandığımız düşey ara, yatay ara, indis ve kaçıcı gibi birçok arama formülünün yerine kullanılabilmektedir. Şimdi kullanım aşamalarına bakmaya başlayalım. İlk örneğimizde proses, makina, seri, ürün ağacı ürün kodu, mamul miktarı, çevrim süresi, ham madde veya tezgah kodu, miktardan oluşan bir veri tablomuz var. Bu kısımda da benim bu veri tablosundan beslenen ve çapraz ara formülüyle örneklendirdiğim detaylar var. Şimdi bunları bir nasıl çalıştığına bir bakalım öncelikle. Formüller şimdi hesapla diyorum. Burada değerler değişiyor. Buradaki verilere göre de bu değerler buraya geliyor. Şimdi yan tarafa biz çapraz ara formülüyle şu değerleri getirelim. İlk tablomuzu formülü yazarak yapalım. Shift eşittir diyorum. Çapraz ara bize ilk olarak şurada siyah kalın ifadeyle arama değerini soruyor. Bizim arama değerimiz şurası. Aynı düşey arada olduğu gibi noktalı virgül diyorum. Arama dizinimizi soruyor, yani ürün ağacı ürün kodu. O da burada. Burayı seçiyorum. Sütunu. Noktalı virgül diyorum. Döndürülecek dizi. Yani ben neyi görmek istiyorum? Çevrim süresini. Çevrim süresini seçiyorum. Noktalı virgül. Daha sonra bulunamıyorsa buraya istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Yok, bulunamadı gibi. Ben çift tırnak diyorum. Şenol diyorum. Bulunamazsa Şenol yazsın. Noktalı virgül. Burada tam eşleşme. Tam eşleşme veya en yakın küçük öğe ile. Tam eşleşme veya en yakın büyük öğe ile. Joker karakter eşleştirme. Bunlara sırasıyla bakacağız. Şimdilik biz tam eşleştirme diyoruz. 0 dedik. Düşey arada da aynı şekildeydi. Noktalı virgül. Burada ekstra olarak baştan sona arama, sondan başa arama, ikili arama artan düzende sıralanır. Eksi düzeyde ikili arama, azalan düzende sıralanır. Bu örneklere de bakacağız. Şimdilik bu böyle kalsın. Parantez diyorum ve enter diyorum. Aşağı doğru çektiriyorum. Burada şöyle bir yanlışlık yapmışım şuradaki örnekte. Şurası olmalı. Aşağı doğru çektirdiğimde burası eşleşecektir. Burası miktar mı, ona bir bakayım. Evet, burası doğruymuş. Formüller şimdi hesapla diyorum. Şimdi ise formül paleti üzerinden yapalım. Fx diyorum. Burada bu eğer en son kullanılan da yoksa tümüne gidiyorsunuz. Buradan da çapraz arayı aratıyorsunuz. Arama değeri şu, arama dizisi, ham madde tezgah kodu şurası, döndürülen dizi burası diyorum. Şuraya bulunamıyorsa çift tırnak Şenol diyorum. Çift tırnak kapatıyorum. Tamam diyorum. Diğerlerine dokunmuyorum. Yine formüller. Şimdi hesapla diyorum. Değerlerimiz döndü. Buradaki örnekte ise şöyle bir şey var. Düşey arada hatırlarsanız soldan sağa doğru arama yapıyorduk. Sağdan sola doğru arama yapmıyordu. Ekstra farklı fonksiyonlar kullanmadığınız sürece. Ki bununla ilgili örneklerde vermiştim. Çapraz arada böyle bir şey yok. İster soldan sağa, ister sağdan sola herhangi bir şekilde aratabilirsiniz. Bu örneği de bunun için verdim. Şimdi tekrar yapalım. Şöyle. En son kullanılana geliyorum. Çapraz ara diyorum. Arama değeri burası. Şuraya geliyorum. Arama dizisi ham madde tezgah kodu şu. Aranacak dizi seri, yani şurası. Tamam dediğimde birebir aynısı gelecek. Kontrol edelim. 1735 şurası. 1022'ye 3. 991 şurası. 1196'ya 3. Evet. Şunları da kontrol edelim. 1137 demiştik. 241 olsun. Şurası 180. Bir de şunu kontrol edelim. 1052. Şurası 17. Evet. Şimdi ikinci örneğimize geçelim.
İkinci örneğimizde de çapraz arayı yatay ara fonksiyonu yerine kullanacağız. Buradaki datalar sayfa 1'de az önce incelediğimiz dataların yatay hali. Burada da buna göre örnekler verdim. Şimdi aynı örnekleri çapraz arayla yapalım şurada. Bu örnekte hepsini formül paletiyle yapacağım. Bu yüzden fx diyorum. Çapraz ara. Aranan değer şurada. Arama dizisi biz seriyi arıyoruz. Seriyi tıklıyorum. Döndürülen dizi ürün ağacı ürün kodu yani şu. Tamam diyorum. Bunu sağ tarafa doğru çektiriyorum. Aynı işlemi şurada da yapalım. Çapraz ara diyorum. Aranan değer ürün ağacı ürün kodu. Aranan dizi burada. Döndürülecek olan dizi ham madde yani ürün ağacı koduna göre tezgah kodu, ham madde kodunu getir diyoruz biz burada. Tamam diyorum ve sağ tarafa doğru çektiriyorum. Burada ise şu işlemi yapacağım. Sayfa 1 örneğimizde sağdan sola arattırmıştık. Burada da aşağıdan yukarıya doğru arttıracağız. fx diyorum. Çapraz ara. Aranan değer firma ürün 1842. Arama dizisi ham madde tezgah yani şurası. Döndürülen dizi çevrim yani yukarıda bir üstünde. Tamam diyorum ve sağ tarafa doğru çektiriyorum. Biz buradaki yatay sonucu dikey bir tabloda aratabilir miyiz? Evet aratabiliriz. Yani şuradan aratalım. Yine fx çapraz ara diyorum. Arama dizisi şu yani ürün ağacı. Geliyorum şurada arama dizisine ürün ağacını buluyorum. Döndürülen dizi ham madde tezgah kodu. Buradan ham madde tezgah kodunu buluyorum. Tamam diyorum. Tabi burada şimdi çektireceğim hata verecek. Onu da şöyle yapmamız gerekiyor. Burada sütunları sabitlememiz gerekiyor. Diğer işlemde sütun sabitleme gerekmiyordu. Şöyle sabitlediğimiz zaman tablomuz düzelecek. Bir önceki örneğimize dönersek ben burada Şenol diye yazmıştım. Yokları bulunulamazları böyle yazsın demiştim. Onu şöyle bir örnekle göstereyim. Mesela 1928 şurası. Ben bunu sildiğimde burada Şenol yazacak. Bunu da göstermiş olayım. Diğer örneğimize artık geçebiliriz. Bu örnekte en küçük yakın öğe ve en büyük yakın öğe değerlerini bulacağız. Bunu da tarih bazlı yapacağız. Aradığımız yer burası. Örnek veriyorum 12.08.2024 4884 değerini bulmuş. Bakalım. Bakın burada. Yani bu şu anlama geliyor. 31.05.2024. Daha bundan daha yakın 12.08.2024 tarihine yakın bir tarih yok. Bakarsanız göreceksiniz. 26.2.2024 9386. Buna bakalım. O da şu. En baştaymış. Bunda da bu tarihten daha uzak ve yakın bir tarih yok. Yani 26.02 ile 24.05 arasında başka bir tarih yok. Olsaydı değer olarak gelirdi buraya. Şimdi şurada çapraz ara ile aynı işlemleri tekrar yapalım. fx diyorum. Çapraz ara. Arama değerimiz şurası. Arama dizisi şurası. Döndürülen dizi bu. Tamam dediğimde yok yazacak. Biz burada ne yapacağız? Şimdi noktalı virgül bulunamıyor sayı geçtim. Boş geçtim. Buraya tam eşleşme. Ama küçüğünü seçeceğim. Yani 1. Enter diyorum. Pardon burada eksi 1 kullanmışım. Burada da eksi 1 yapayım. Eşitlensin burası. Şunu Ctrl D diyorum. Şu eksinin önündeki kısmı siliyorum. Şimdi değerlerimizi tekrar kontrol edelim. 8430 nerede bu? Şu. 20.06.2020 5.6.2020 yani hemen hemen aynı. Arada başka bir tarih yok. Şuna bakalım. 7461 şurası. 7.10.2023 9.11.2023 bakalım şu arada tarih var mı? 10 ile 11 arasında bir tarih var mı? 2023 olacak yıl. Bakın burası var ama bu bunun üstünde olduğu için bunu almıyor. Evet. Yok. Formüller şimdi hesaplıyorum. Buradaki örneğimize bakacak olursak burada ise bazı operatörleri kullanarak aradığımız değeri şurada arattırıyoruz. Yani bir kısmı var bir kısmı yok şeklinde düşünebilirsiniz. Örnek Mehmet Hazbin burada olması lazım. Evet şurada. 8470'i getirdi.
Şimdi yan tarafa bunun nasıl yapıldığına bir bakalım. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Çapraz ara diyorum. Daha sonra şunu seçiyorum. V diyorum. Çift tırnak, yıldız, çift tırnak, noktalı virgül, aranan dizi, şurası, noktalı virgül, döndürülen dizi, şurası, noktalı virgül, bulunamıyorsa boş geçiyorum, noktalı virgül. Burada ise 2'yi seçiyorum. Yani Joker karakter kullanımı. Eşleştirme diyorum. 2 diyorum. Parantezi kapatıyorum, enter. Şu anda Selma olmadığı için burada bakın göremeyeceksiniz. Herhangi bir veri gelmedi. Herhangi bir veri gelene kadar şimdi hesapla diyeceğim. Bir tane geldi geçti. Bir tane daha atladık. Yavaş yapmam gerekiyor. Evet, nihayet yakaladık. Ergün 8634. Şurada. Ergün Karahan. Ergün'ü buluyor. Karahan'ın artık önemi yok. Bunu da şuradaki karakterden dolayı yapıyor. Çapraz ara bu şekilde burada kullanılabiliyor. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Burada da çapraz arayı indis ve kaçıncı formülü yerine kullandık. Şimdi nasıl çalıştığına bakalım ve kontrol edelim. Formüllerdeyim. Şimdi hesapla diyorum. Şimdi kontrol edelim. 2001 Temmuz diyor. Şurası 829 doğru. Değiştirelim. 2005 Ekim 533 doğru. Son bir tane daha. 2014 Eylül. Şurası 801 759 şurası. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şurayı önce bunun gibi birleştireyim. Daha sonra shift eşittir diyorum. Çapraz ara. Paleti açıyorum. Aranan değer önce yıl. Daha sonra şurası. Şimdi döndürülen dizi kısmında biz iç içe çapraz arayı kullanacağız. Aynı indis ve kaçıncıda olduğu gibi. Tekrar şuraya geliyorum. Çapraz ara diyorum. Aranan değer şurada ay görünmüyor ama şurası. Arama dizisi şurası. Aylar. Döndürülen dizide verilerimizin tamamı. Tamam diyorum. Aynen birebir geldi. Formüller şimdi hesapla. Bir kontrol daha yapalım. 2018 Nisan 353 doğru. Diğer örneğimize geçelim. Bu örnekte de sıralamaya göre verilerimize bakacağız. Çapraz arayı bu şekilde kullanacağız. Örnek olarak şu M10'a bakabiliriz. Makine 10 bu. 1 2 kez tekrar ediyor. Şöyle yapalım. Değiştirelim bunu. M2 1 2 şöyle 3 kez tekrardan bir değer alalım. Evet, 3 kez tekrar ediyor. Bakın şimdi. Şu şekilde çalışıyor bu. Burası artı 1 olduğu için baştan sona doğru sıralayacak. Yani ilk olan değeri yakalayıp alacak. O da şurada. Bu da sondan başa doğru gidecek ve ilk değeri gördüğünde buraya getirecek. 230. Bakın şunu almıyor. 709 almıyor. Bir daha bakalım. M1 diyelim. 1 2. Başka bir tane bakalım. M9 1 2 3. Bakın şu aradakini almayacak şimdi. İlk olarak şu 733'ü aldı. Bir de 822. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Çapraz ara diyorum. Şuradaki değere bak. Arama dizisi makine. Döndürülen değer miktar. Bulunamıyorsa'yı geçiyorum. Tam eşleşmeye geçiyorum ve burada 1 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Aynı işlemi burada yapacağım. Shift eşittir çapraz ara. Arama değeri burası. Arama dizisi yine makine. Döndürülecek değer miktar. Bulunamıyorsa'yı geçiyorum. Tam eşleşmeye geçiyorum. Ve eksi 1 diyorum burada. Burada ise formül şöyle çalışıyor. Normalde şu yaptıklarımızda veriler karışık. Sıralamayı formül kendi içinde yapıyor.
Ama burada veriler sıralı. Baştan aşağı ve sondan başa doğru. Formül burada sıralamayı burada buluyor. Yani şöyle bakın 4. sırada yani 4. ay burada baştan aşağı sıralamada 137 geldi. Burada ise tam tersi 40 şuraya geldi. Shift eşittir. Şimdi yapalım bunu. Bakılan değer burada. Bu arama dizisi aylar, döndürülen dizi satış rakamı, bulunamıyorsa geçiyorum. Eşleşmeye geçiyorum. Buraya 2 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Aynı işlemi burada yapacağım. Shift eşittir çapraz ara. Arama değeri burası. Arama dizisi şuradaki ay. Döndürülen dizi şuradaki satış. Bulunamıyorsa geçtim. Eşleşme kısmını geçtim. Ve eksi 2 dedim. Parantezi kapattım. Enter. Burada bir fark var. Bir önceki gibi çalışmıyor. Yani sütunlara göre çalışmıyor. O yüzden bunu göstermek istedim. Şuraya geleceğiz. S sütununda ilk başladığı yer 2. satır. Bittiği satır 13. satır. Yine aynı şekilde T2 T13 diyorum. Enter diyorum. Sondan başa doğru sıralama şeklinde bunu dolarları sabitlememiz gerekiyor veya bu şekilde satır aralığı vermemiz gerekiyor. Başka türlü çalışmıyor. Formüllerdeyim. Şimdi hesapla diyorum. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.